Sporla ilgilenen takipçilerimin bir kısmının kas kütlesini ve performansını arttırmak için kreatin takviyesi kullandığını, bir kısmının ise çeşitli endişeler nedeniyle kullanmak istemediğini biliyorum. Birkaç hafta önce kreatin takviyesinin kas gelişimi üzerindeki etkilerini inceleyen bir makale ilgimi çekmişti. Bunun üzerine takipçilerimden kreatin kullanımı ile ilgili fikirlerini öğrenmek için bir anket yaptım. Ankete 2000'in üzerinde katılım oldu. Yüzlerce de farklı yorum yapıldı. Fikrini belirten herkese çok teşekkürler. Oy kullananların %80'i kreatinin kas gelişiminde etkili olduğunu düşünüyor. Yorumları sınıflandırdığımda ise çoğunun performansı pozitif yönde etkilediğini belirttiğini gördüm. Kas kütlesini artırma göz önünde alındığında ise yorumların bir kısmı böyle bir etkisi olmayacağını, bazıları %5 ile %10 civarında etkili olabileceğini, bazıları ise belirgin olarak kas gelişiminde etkili olabileceğini belirtmiş. Ayrıca su tutucu etkisi olup kaslarda ödem yapabileceği, sağlığa zararlı olabileceği ve saç dökülmesine sebep olabileceği yönünde kaygılar da dile getirilmiş. Peki tıbbi literatür bu konularda ne söylüyor? 20'nin üzerinde makaleyi inceleyerek oluşturduğum bu videoda aklınızdaki tüm sorulara cevap bulacağınızı umuyorum. Kreatin vücutta doğal olarak bulunan ve enerji üretiminde önemli rol oynayan protein olmayan bir amino asit türevidir. Vücutta doğal olarak bulunan kreatinin %95'i kas hücrelerinde kreatin fosfat olarak depolanıyor. Geri kalan %5'i ise beyin ve testislerde bulunur. Kreatin vücudumuzda sentezlenebildiği gibi kırmızı et ve deniz ürünleri gibi besinlerle alınabilir. Sporcular ayrıca kas performansını ve kas kütlesini desteklemek için takviye şeklinde de alabiliyorlar. Baştan söyleyeyim, bu videoyu kreatin konusunu merak ettiğim için hazırladım. Hiçbir sponsorluk veya bağlantım yok. ATP'nin kas kasılmaları için gereken enerjiyi sağlayan temel molekül olduğunu biliyorsunuz. Kreatin takviyesi kaslardaki fosfokreatin depolarını arttırarak ATP'nin hızlı bir şekilde yeniden sentezlenme kapasitesini yükseltir. Karbonhidratlarla birlikte alındığında kas glikojen sentezini ve içeriğini arttırır. Bu da yüksek yoğunluklu egzersiz desteklemek için önemli bir yakıttır. Kreatin ile ilgili tamamen bilimsel verilere dayandırdığım bu çalışmayı önce faydaları, daha sonra da dezavantajı olabilecek özellikleri ve son olarak da nasıl kullanılacağı ile ilgili verilerle tamamlayacağım. İlk önce kreatin takviyesinin sporcuya faydalarından bahsedelim. Sporcuların bu takviyeyi almaktaki öncelikli amaçları tabii ki performans. Bilimsel makalelere baktığımızda kreatinin ATP sentezini destekleyerek enerji üretimini hızlandırdığı görülüyor. Kreatin takviyesi, kreatin fosfat depolarını arttırarak özellikle yoğun ve kısa süreli egzersizler sırasında kasların enerji üretim kapasitesini arttırıyor. Anaerobik iş kapasitesini arttırarak yüksek yoğunluklu dayanıklılık aktivitelerinde tükenme süresini uzatıyor. Özellikle dağ bisikleti, triatlon ve kürek gibi yoğunlukta ani artışlar ve bitiş hamlelerinin kritik olduğu spor dallarında performansı artırabileceği vurgulanıyor. Futbolcular üzerinde yapılan çalışmalar kreatinin anaerobik performansı arttırdığını, kısa süreli yüksek güç üretebilme açısından avantaj sağladığını, ancak aerobik yani uzun süreli güç üretimi açısından büyük bir faydası olmadığını ifade etmiş. Öte yandan kreatinin dayanıklılık sporcuları ve diğer atletik aktiviteler içinde faydalı olabileceği yönde farklı yayınlar olması aerobik etkisi konusunu biraz tartışmalı hale getiriyor. Bir diğer çalışma 4 haftalık kreatin ve direnç antrenmanı programı sonrasında kreatin kullanan gruplarda tek tekrar maksimum güç üretiminde %5 ile 15 oranında artış gözlemlendiğini belirtmiş. Kas kütlesinde artış yapıp yapmadığına baktığımızda birçok çalışmada kreatin kullanımının kas kütlesinde artış yaptığı bildiriliyor. Öte yandan minimum 6 haftalık kreatin takviyesi kullanımı ile elde edilen kas kütlesindeki artışı ultrason, MR ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile değerlendiren 10 makaleyi alıp yeniden yazan bir meta analiz oldukça ilginç. Bu çalışmadaki ölçümlere göre kas kütlesinde bir hacim artışı olmakla birlikte bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüş. Sporcular genç ve orta yaş olmak üzere ayrıldığında ise orta yaş üzerindeki sporculardaki kas kütlesi artışının daha da az olduğu görülüyor. Bazı yayınlar ise
Kreatin kullanımı sırasında kas hücrelerinin su çekerek ödemlendiğini, bunun da kasın hipertrofik görünmesine neden olduğunu, yani kas hacminde yalancı bir artış varmış gibi görüldüğünü bildiriyor. Kreatin takviyesinin gençlerde ve yaşlılarda kas kütlesi ve gücü üzerindeki etkileri farklılık gösteriyor. Genç yetişkinlerde kreatin takviyesi kas hipertrofisi ve gücünde daha belirgin artışlar sağlıyor. Yaşlılarda ise kas kütlesindeki artış çok daha sınırlı. Yaşlılarda kreatin ve direnç antrenmanı kombinasyonu kas kütlesinde %1 ile 2 ve gücünde %10 ile 20 oranında artış sağlayabilmiş. Bu bulgulara göre direnç egzersizleri ile birlikte kreatin kullanımının yaşlılarda sağlıklı bir yaşlanmayı destekleyebileceği yorumu yapılmış. Özellikle sarkopeni denilen kas gücündeki ve kütlesindeki azalma varlığında kas kütlesinde faydası olmasa da yaşlıların kas gücündeki azalmayı bir miktar düzeltilebileceği için ileri yaşlarda kullanılabileceği şeklinde yorumlanmış. Kreatin egzersiz sonrası oluşan kas hasarını ve enflamasyonu azaltabilir. Bu da toparlanma sürecinin hızlanmasına yardımcı olur. Kreatin kullanan sporcularda kas hasarının göstergesi olan kandaki kreatin kinaz seviyelerinin daha düşük olduğu ve kas iyileşmesinin daha hızlı olduğu gözlemlenmiş. Bir diğer yayında ise kreatin için yağsız vücut kitlesini arttırarak vücut görünüşünü ve kompozisyonunu olumlu yönde etkileyebileceği bildirilmiş. Bu durumun da genel fiziksel görünümü iyileştirip antrenman performansını artırabileceği şeklinde yorumlanmış. Bu makale biraz önce bahsettiğim MR, ultrason ve tomografi çekilerek ölçümlerin yapıldığı ve kas hacminde belirgin artmanın olmadığını söyleyen yayınla çalışıyor. Ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. O yayın daha objektif kriterlerle yapılmış 10 çalışmayı içerdiği için benim açımdan geçerli olan makale odur. Videonun başında vücuttaki kreatinin %5'inin beyinde olduğunu söylemiştim. Kreatin monohidrat kullanımının incelendiği 10 çalışmanın tekrar değerlendirildiği bir makale, kreatin monohidrat takviyesinin sağlıklı bireylerde hafıza performansını iyileştirdiğini ve özellikle 66 ile 76 yaş arasındaki yaşlı bireylerde daha güçlü etkiler gösterdiğini ortaya koymuş. Eğer kas yaparken beyin fonksiyonlarınızda ve özellikle hafızada bir artış fark etmişseniz, bunu da videonun yorumlarında belirtirseniz çok sevinirim. Doğrusu bu konuyu ben de çok merak ettim. Beyin demişken kreatinin nöroprotektif, yani sinir hücrelerini koruyucu etkileri üzerine yapılan araştırmalar beynin enerji metabolizmasını iyileştirebileceğini ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini gösterse de bu konu çok fazla desteklenmemiş ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Kreatin takviyesinin kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürme, karaciğerde yağ birikimini azaltma, antioksidan olarak davranma, glisemik kontrolü iyileştirme, bazı kanser türlerinin ilerlemesini yavaşlatma gibi çeşitli sağlık faydaları rapor edilmiş olsa da bu verilere şimdilik biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Madem kas gücüne bu kadar etkisi var, o zaman bazı kas hastalıklarında kullanılamaz mı diye düşünebilirsiniz. Evet, bu konuda da çalışmalar yapılmış ama mucizevi bir iyilik hali bulunamadığı için bu konu halen potansiyel bir kullanım alanı olarak bir kenarda duruyor. Buraya kadar kreatin takviyesinin faydalarından bahsettim. O kadar çok faydasından bahsettim ki akşam yemeğinden sonra bir doz alasım geldi. Hadi bir de dezavantajlı olabilecek yanları ve potansiyel risklerine bakalım. Ankete yorum yapan takipçilerimin bir kısmı kreatin takviyesini kullanmak istemediğini belirtiyorlar. Sebebi olarak da kreatin takviyesinin böbrek fonksiyonları üzerindeki etkileri konusundaki endişeleri. Böyle bir etkisi varsa çok da haklılar. Ancak yapılan sistematik incelemeler ve meta analizler kreatin takviyesinin böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilemediğini gösteriyor. Yine de yüksek dozda kreatin kullanımı önceden böbrek hastalığı olan veya böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalar ve şeker hastalığı, yüksek tansiyon olan hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Benzer şekilde karaciğer fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda da yeterli kanıt bulunmuyor. Kreatin takviyesi alan sağlıklı bireylerde karaciğer fonksiyon testlerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiş. Kreatin kullanımı sırasında bazı kişilerde mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi rahatsızlıklar bildirilmiş. Bu yan etkiler özellikle yüksek dozlarda ve kreatin yeterince çözünmeden alındığında daha yaygın olabilirmiş. Bazı sporcular kreatin kullanımı sırasında kas krampları yaşadıklarını bildirmişler. Ancak bu durumun kreatin kullanımından ziyade egzersiz yoğunluğundan kaynaklanabileceği düşünülmüş.
Kreatin su tutma özelliğine sahip olduğundan vücutta su dengesini değiştirebilir ve bu da bazı durumlarda dehidrasyona yol açabilir. Ancak yapılan çalışmalarda bu etkinin minimal olduğu ve genellikle iyi bir hidrasyon durumu ile önlenebileceği belirtilmiş. Kreatin takviyesinin dihidrotestosteron seviyelerini artırabileceği ve bunun da saç dökülmesine yol açabileceği öne sürülmüş. Ancak bu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmakta ve bu etkinin doğruluğu halen tartışmalı olsa da elimizde saç dökülmesi yaptığına dair yeterli bir kanıt da yok. Kreatin takviyesinin kısa vadede kaslarda su tutulmasına neden olduğunu biliyoruz. Kreatin hücre içine alınırken sodyum ile birlikte alınıyor. Bu durum hücre içi su miktarını artırarak geçici bir kilo artışına yol açabilir. Bir süre sonra dengeler oturuyor. Uzun vadede bu etkinin minimal olduğu ve kas büyümesiyle birlikte su tutulumunun dengeye geldiği gözlemlenmiş. Son yıllarda ergenlerin de daha fazla spor salonuna gidip onların da kas yapmak için takviyeler aldığını biliyoruz. Kreatin takviyesinin yetişkin popülasyonlarda güvenli olduğu kanıtlanmış olsa da çocuklar ve ergenler üzerindeki çalışmalara dayandırılan yayınlar uzun vadeli güvenliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ve ergenlerde dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Bu arada merak edenler olabilir. Kreatin bir anabolik steroid değildir ve onların çok daha karmaşık yan etkilerinin hiçbiri bu molekülde bulunmaz. Gelelim bilimsel makalelerde kreatinin nasıl kullanılması gerektiği yönündeki yayınlara. Kreatin takviyesinin ideal kullanım dozları ve protokolleri hakkında pek çok çalışma var. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği'nin 2017 yılında yayınladığı makalede kas kreatin depolarını hızla doygunluğa ulaştırmak için önerilen yükleme dozu genellikle 5 ile 7 gün boyunca günde 20 gram. Bu doz genellikle 4 eşit doza bölünerek yani günde 4 kez 5 gram olarak önerilmiş. Yükleme fazından sonra kas kreatin depolarını korumak için günde 3 ile 5 gram arasında kreatin alınması öneriliyor. Aynı makale alternatif bir kullanım yöntemini daha öneriyor. Yükleme fazını atlamak isteyenler 28 gün boyunca günlük 3 gram kreatin alarak kas kreatin depolarını yavaşça arttırabilirler. Bu yöntem hızlı yükleme fazına kıyasla kas kreatin depolarını daha yavaş doygunluğa ulaştırır ancak yine de etkili olabilir şeklinde ifade ediliyor. Kreatin alımını arttırmak ve kas kreatin depolarını optimize etmek için kreatin karbohidrat içeren bir içecek ile birlikte alınabilir. Karbohidrat insülin salınımını arttırarak kreatinin kas hücresi içine alımını teşvik ediyor. Bir diğer uygulama ise kreatin ile karbonhidrat ve proteinin birlikte alınmasının kreatinin kas içindeki birikimini artırabileceği bildirilmiş. Yine makaleler kreatin depolarının doldurulması sırasında kreatin desteğinin kesilmesiyle depoların standart eski seviyesine dönmesinin 4 ile 6 hafta aldığını belirtiyor. Desteği kesseniz bile kas kreatin seviyesi hiçbir zaman vücudun standart seviyesinin altına inmiyormuş. Kreatin alınacaksa egzersizden önce mi, egzersiz sırasında mı ya da sonrasında mı alınacağı konusundaki çalışmalar kafa karıştırıcı. 2013 yılında yapılan bir çalışma, kreatin seviyesinin egzersiz sonrası alınmasının egzersiz öncesi alınmasına göre daha fazla kas kütlesi ve güç artışı sağladığını bulmuş. Bunun nedeni olarak da egzersiz sonrasında artan kan akışının kreatin emilimini arttırması olabileceği gösterilmiş. Egzersiz öncesi veya egzersiz sırasında almanın da etkili olabileceğine dair çalışmalar da var. Bazı makalelerde ise bugüne kadar önerilen zamanlama tavsiyelerinin tamamen teorik olduğu, pratikte çok güçlü bir kanıt olmadığından bu konunun halen daha muğlak olduğunu ifade ediyor. Mevcut verilere bakıldığında bence egzersiz süresinin öncesi, egzersiz sırası ve sonrasında alınmasının herhangi bir fark yaratmayacağını söylenebilir gibi görülüyor. Bir de kanıtlar kreatin monohidrat olarak alınmasında en etkili ve güvenli form olduğunu gösteriyor. Ankete gelen yorumlardan bir kısmı da ben bu kreatinin sağlıklı yollardan gıdalarla kırmızı et veya deniz ürünlerinden alabilirim. Neden bir takviyeye ihtiyacım olsun ki şeklindeydi. Yayınlara baktığımda vejeteryan olmayan normal bir diyet ile günde 1 ile 2 gram kadar kreatin alınabileceği, bunun da kreatin depolarını %60 ile %80 oranında doldurabileceğini ifade ediyor. Kreatin desteği aldığınızda bu depolara %20 ile %40 oranında bir takviye yapma şansınız olabilir. Yine bu grafiğe göre kreatin alımından en fazla fayda görebilecek kullanıcı grubu olarak vejeteryan sporcuların olduğu görülebiliyor. 1 kilogram dana etinin 4,5 gram kreatin içerdiği ifade ediliyor.
Eğer yüksek doz bir kreatin almak ve bunu da doğal yollardan almak istiyorsanız yükleme dozu için günde 4 kilo dana et tüketmeniz gerekiyor ki bu kadar dana eti vücut için çok sağlıklı olmadığını siz de tahmin edebilirsiniz. Maazallah gut hastası olursunuz. Protein tüketimi ile oluşabilecek gut hastalığı ile ilgili videomu merak ederseniz onu da buralara şuraya bir yere ekleyeceğim. Sonuç olarak kreatin takviyesi uygun dozlarda ve düzenli takip ile kullanıldığında kas gücünü arttırma, egzersiz performansını iyileştirme ve toparlanma süresini hızlandırma gibi birçok avantaj sunabilir. Bununla birlikte potansiyel yan etkiler ve riskler göz önünde bulundurularak özellikle böbrek ve karaciğer fonksiyonları ile ilgili önceden sağlık sorunları olan bireylerde dikkatli kullanılmalıdır. Bu videodan sonra bana kreatin kullanacağım, hangi markayı veya hangi dozda kullanayım gibi bir takım sorular gelebilir. Burada anlattıklarımı tıbbi literatürün bize sunduğu bilimsel gerçeklere göre hazırladım. Kendim de spor yapıyorum ama hayatımda hiç takviye almadım. Sizin tecrübeniz nedir gibi bir soru sorarsanız bu makalelerin aktardığından daha fazla bir şey söyleyemem. Öte yandan bu videoyu hazırlarken hissettiklerimi size aktarmak istiyorum. Elektrikli araçlar popüler olduğundan beri aracın bataryasının ne kadar doldurulması gerektiği konusunda son zamanlarda popüler oldu. Farkındaysanız %30 ve %80 arasındaki bir dolgunluğun en ideal olduğu bildiriliyor. Daha fazlası pil ömrünü kısaltıyor. Vücudunuzda eğer kreatin depoları açısından en sağlıklı olanın %60 ile %80 doluluk olduğunu düşünmüşse çok da fazla zorlamanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki verdiğiniz karara saygım sonsuz. Yine de şu hafıza ve yaşlanma ile ilgili faydalarını düşündüğümde günün birinde belki ben de başlarım. Neden olmasın? Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.